Süveterin anlatımına ertesi günden devam ediyorum. Dün yakayı yaptım, lastiği ördüm. Sonrasında yine kenar lastiğini anlattım süveterin. Sonrasında örgüyü bitirdim. Artık üzerime geçirip size anlatacağım zaman ya da fotoğraflarını çekeceğim zaman yakada bir kısım hoşuma gitmedi. O yüzden onu söktüm. Size de daha düzgün gösterebilmek için. Buradaki kenar lastiğinde zaten değişen bir şey yok. İkili trabzanın üzerine bir önden bir arkadan alarak lastik örüyoruz. Normal hırkalarda yaptığımızı yapıyoruz. Ama burada köşeli olduğu için bütün örgüyü ben ördüğüm halde yine elimin sıkılığı, gevşekliğinden dolayı bir yer hoşuma gitmedi. O yüzden söktüm. Bir iki kere de deneme yaptım. En çok güzel duran şekilde şimdi size onu anlatacağım. Sökmemin sebebi de şu aslında. Yeni başlayanlar için özellikle anlatıyorum. Ya da böyle sadece bir kere anlatıldığında onu mükemmel şekilde yapıp giymek istiyoruz illaki. Ama yine elimizin sıkılığından, gevşekliğinden benim size verdiğim sayılar size uymadığında onu sökmek zorunda kalabilirsiniz. Örmek kadar sökmek de var. Bunu da videonun içerisinde size göstermek istedim. Buradaki süveteri yaptığımızda omuzda oyuntu yapmıştık. Eksiltmeler yaparak burada bir kavis vermiştik. Bizim burada öyle bir eksiltmeli kavisimiz yok. Çünkü motifin üzerine motif ekledik. Burada kare bir oyuntumuz var. Lastik örmek için bir sıra ikili trabzan geçiyoruz. Bu yelek de olsa, süveter de olsa, hırka da olsa bir sıra sık iğne geçiyoruz ki hem bu birleşim yerlerini düzeltelim hem de buradaki köşe noktalarını düzeltelim. Ben örgülerde, hırkalarda böyle arkalı yaptığım süveterlerde ikili trabzan örmeye örgünün arkasından başlıyorum. Biz her bir üst sıraya çıktığımızda 3 zincir çekiyoruz. Bu 3 zincir arka kısımda kalsın diye o yüzden hep arkadan başlıyorum. Ama burada örgümüzün önü arkası olmadığı için burada daha fark edilmeyecek yerlerden başlamak istiyorum. Burada omuzdan iki motifin herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve sürekli geriye dönüp izlemesinler diye çevirilerde de düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise hızlı gelirse oynatma hızından yavaşlatabilirsiniz. İkili trabzan için öncelikle ilmek yaparak başlıyorum. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım ikili trabzan öreceğim için. İster bu motiften, ister bu motiften istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Buradan ortadan başlıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Burada iki ipi de gizlemek istiyorum. Ve ikisini birlikte aldım. Sırasıyla aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Düzgün bir lastik görüntüsü için öncelikle zemini düzeltiyoruz. Köşeye kadar ikili trabzanlarla geldim. Normalde de aynı şekilde yapmıştım ama sayısı hoşuma gitmedi. Eksiltmeyi, buradaki toplama işlemini daha fazla yapmam gerekiyordu. O yüzden söktüm. Gözüme güzel gelen şekilde tekrar yapıyorum. Bunu bir hırkada da yapabilirim. Zaten takip ediyorsanız yaptığımda görmüşsünüzdür. Hoşumuza gitmiyorsa sökeceğiz. Daha güzelini tekrar yapacağız. Köşeye kadar ikili trabzanlarla geldim. Burada bir toplama işlemi yapıyorum. Sadece trabzanlarla yine böyle tek tek devam etsem burada marullanma olacak. Üst üste binme olacak. Onu istemiyorum. Burada bir toparlama işlemi yapacağız. Tığın başına doladım. Köşeye giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde ikisini bekletiyorum. Sonra buradaki iki motifin birleşim yeri var. En son birleştirdiğim yere buradaki V'nin tam ortasına batıyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Tığın başına tekrar doladım. Buradaki köşeye geliyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Burada toparlama işlemi yapıyoruz. Bir sonrakine batarken tığın başına doluyorum. Batıyorum. Sonra hep ilk 2 ilmeği alıyoruz. Geri kalanı tığın üzerinde bırakıyoruz. Tığın başına doladım. Köşeden sonra
Bu iki motifin birleşim yerine V'nin tam ortasına batıyorum. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tekrar tığın başına doladım. Burada köşe noktamız var. Köşeye battım. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İlk ikisini aldım. 6 tane ilmek kaldı ve 6'sını birden çekiyorum. Burada bir toparlama işlemi yapmış olduk. Biraz ördükten sonra daha güzel görünecek. Köşeyi de yaptıktan sonra, topladıktan sonra sırasıyla trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi köşeye bir kavis vermiş olduk. Ben buraların hepsine bir tane trabzan yapsaydım, buradaki trabzan sayısını siz düşünün. 5-6 tane daha fazladan trabzan olacaktı ve hepsi üst üste binecekti. Ben lastik ördüğümde de burası üst üste lastikler olacaktı. Kötü bir görüntü olacaktı. Zaten tek tek yapmıyoruz. Burada toparlama işlemi yapmamız lazım. Herhangi bir kavis olmadığı için, azaltma yapmadığımız için omuzda. Buradan örmeye başladım. Köşede toparlamaya başlıyorum. Köşeye battım. İkisinin birleşim yerine battım. Köşeye battım. İkisinin birleşim yerine battım ve köşeye battım. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yere battım ve tüm ilmekleri en son topladım. Sonrasında ikili trabzanların üzerine ikili trabzan örerek devam ediyorum. Öncesinde bu sayıyı az yaptığım için burada bir toparlanma olmuştu. Üst üste binme olmuştu. O yüzden bu 5 yere batma benim gözüme güzel geldi. Sonrasında ördüğümde ben bir bütün şekilde ördüm. Normal buradaki gibi bitmiş şekilde ördüm. Ve gözüme hoş görünmedi. Ondan sonra söktüm. Ben burada size anlattığımı da aynı ördüm. Güzel olduğunu gördüm. Sonrasında size anlatıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kavis vermiş olduk. Yaptığım işlemi tekrar söylüyorum. Diğer köşelerde de yapacağız ama burada en başta anlatmak istiyorum. Buradan başladık. İstediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. İkili trabzan örmeye. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan ördüm. Köşeye geldiğimde toplamaya başladım. 5 yere battım. Köşeye battım. 2 motifin birleşim yerine battım. Köşeye battım. 2 motifin birleşim yerine battım ve köşeye battım. Her seferinde de ilk 2 ilmeği aldım. Köşeden sonra kalan 6 ilmeği birden toparladım. Sonra yine ikili trabzan üzerine ikili trabzan ördüm. Şimdi birleşim yerine kadar gelelim. Bu birleşim yerine beraber geçelim. Bende ve sizde nasıl değişiklik olabilir onları size anlatmak istiyorum. Şimdi trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyoruz. Söğüt hırkada izlediyseniz görmüşsünüzdür motifleri nasıl geçtiğimizi. Trabzan üzerine trabzan yaptım ve köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Bizim burada düzeltmemiz gereken yer bu birleşim yerleri ve bu köşeler. Bu trabzanlar zaten düzgün. Buradaki birleşim yerlerini düzelteceğiz, köşeleri düzelteceğiz ve üzerine lastik örebileceğiz. Buraları nasıl geçiyoruz? Yine elimizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. Benim kendi örgümde bile. Diğer yerlerde de birleştirilmiş motifler var. Benim burada sayım üçgen, 3 trabzanla geçerken burada 2 ile geçebilirim. Aynı örgüyü ben ördüğüm halde. O yüzden elimizin sıkılığı, gevşekliği değişeceği için siz gözünüze güzel göründüğü şekilde 2 tane ile ya da 3 tane ile geçeceksiniz. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Ben genelde 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. Buradaki birleşim yerimiz var. V'lerimiz var görüyorsunuz. Onun bir sağına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane tam kendisine ortasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir de soluna batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani bu birleşim yerini, bu aradaki boşluğu 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. Burada 3 tane ile geçtim. Diğer birleşim yerinde elim sıkı gelmiştir. O an bu birleştirmeyi sıkı yapmışımdır. Orayı 2 tane ile de geçebilirim.
Sonrasında köşeye bir tane ikili trabzan yaptım ve ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burayı göstermemin amacı da yeni başlayanlar için bu detayları verdiğimi unutmayın lütfen. Biliyorsanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi ben öncekinde 3 tane yapmıştım. Marullanma yapmıştı. Burada 5 tane yaptım. Düzgün şekilde ilerledi. Bir üst sıralara geçtiğimde düzgün şekilde ilerlediğini gördüm. Ama siz yine benimle aynı tığ kullanıyorsunuz, aynı ipi kullanıyorsunuz. 5 tane ile geçtiniz, sizde de marullanma oldu. O zaman buradaki toplama işlemini çoğaltabilirsiniz. Ben burada köşeden başladım. Siz buradaki son trabzanın üzerinden de başlayabilirsiniz. Denersiniz. Bu işi yapmak istiyorsanız, satış yapmak istiyorsanız, böyle bir niyetiniz varsa, sökmekten çekiniyorsanız bu işe hiç girmeyin. Çünkü örgü örmenin çoğu sökmekle oluyor çünkü. En güzeline söktüğünüz zaman ulaşıyorsunuz. Eliniz alıştığında hep aynı şeyi ördüğünüzde genelde sökmüyorsunuz ama yeni şeyler yaptığınızda ya da ipiniz değiştiğinde, tığınız değiştiğinde gözünüze güzel gelmeyen yerleri sökmek zorunda kalıyorsunuz. Ne kendinize ne de başkasına hoşunuza gitmeyen bir şeyi satmak ya da yapmak istemezsiniz zaten. O yüzden aynı benim gibi 5 tane yere batarak toparlayın. Bir sıraya geçin, size anlatacağım şekilde. Lastiği örün. Lastik ördüğümüzde böyle üst üste biniyorsa sökersiniz. Siz daha fazla yere batarsınız. Burada ben 3 tane ile geçtim. Siz 3 tane yaptığınızda üst üste biniyorsa buradaki trabzanlar, o zaman sökersiniz, 2 tane yaparsınız. Kendinize uygun sayıya ve görselliğe ulaşana kadar örüp sökebilirsiniz. Söktüğüm yerleri de özellikle gösteriyorum zaten diğer örgülerde de. Örmeyi zaten düzgün şekilde örmeyi zaten öğrenebiliriz ama düzgün olmadığında, gözümüze güzel görünmediğinde onu nasıl telafi edebiliriz? Onu öğrenmek daha önemli. O yüzden elimden geldiğince oralarda da bilgi vermeye çalışıyorum. En son ikili trabzanın üzerine de ikili trabzan yaptım. Yine burada yaptığım gibi toparlama işlemi yapıyorum. 5 tane yere batmıştık. Köşeden yine başlıyorum. Köşeye battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığın üzerinde bırakıyorum. Sonra iki köşenin, iki motifin birleşim yerine batıyorum. İlk ikisini alıyorum. Tığın başına doladım. Köşeye batıyorum. İlk ikisini alıyorum. Tığın başına doladım. Birleşim yerine batıyorum. İki motifin. İlk ikisini alıyorum. Yine tığın başına doladım. Köşeye battım. Tığın üzerinde 6 ilmek kalıyor. İlk ikisini aldıktan sonra altısını birden topluyorum. 5 tane yere battım. Tığın üzerinde en son 6 ilmek kaldı. Altısını birden topluyorum. Sonra sırasıyla trabzan üzerine trabzan yapıyorum. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane daha birleşim yeri ve köşeyi göstermek istiyorum. En son köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerine geldim. Buradaki iki motifi birleştirdiğimiz, kaydırmalarla birleştirdiğimiz yerler var. V noktaları var. Onun bir tane sağına battım. İkili trabzan yaptım. V'nin tam ortasına battım. İkili trabzan yaptım ve soluna battım. İkili trabzan yaptım. Sonra köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sırasıyla ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde birleşim yerinde geçmiş oldum. Siz de 2 tane ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyorsunuz. Sonra ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorsunuz. Ve bir tane daha köşeyi beraber yapalım. Tüm köşelerde 5 tane yere battım. En son ikili trabzan üzerine ikili trabzan yaptım. 5 tane yere batıyoruz köşelerde. Buradaki köşe boşluğu, iki motifin birleşim yeri,
köşe boşluğu, 2 motifin birleşim yeri ve köşe boşluğu. 3 tane köşe boşluğuna ve 2 tane birleşim yerine batıyoruz. Tığın başına doladım, köşeye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var, ikisini birlikte aldım. Tığın başına doladım, birleşim yerine battım. 2 ilmeği birlikte aldım. Köşeye battım, 2 ilmeği birlikte aldım. Birleşim yerine battım, 2 ilmeği birlikte aldım. Köşeye battım ve 2 ilmeği birlikte aldım. En son kalan 6 ilmeği birlikte topluyorum. Ve sırasıyla ikili trabzan üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yine devam ediyoruz. Buradaki birleşim yerine aldığı kadar 2 tane ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Buradaki köşeyi de aynı 5 yere batarak yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda artık bir üst sırada lastik örmeye başlayacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırarak ikili trabzan örmeyi bitiriyorum. Size yakayı göstermek istiyorum. Yakamız böyle görünüyor. Artık köşelerde kavislerimiz var. Lastik örmek için 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum ve arka lastik kabul ediyorum. Trabzanları bir önden bir arkadan alacağız. Bunu arkadan aldığım trabzan kabul ediyorum. Bu sıra bittiğinde 2 tane ön lastiğin arasında kalsın ve benim çektiğim bu 3 zincir çok göze batmasını istiyorum. O yüzden başladığımız 3 zinciri hep arka lastik kabul ediyorum. 3 zinciri arka lastik kabul etmiştik. Tığın başına doladım. Bir sonrakini önden alıyorum. Trabzan tığın önünde. İpi aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Lastik örerken de ikili trabzanlar yapıyoruz. Sırasıyla bir sonrakini arkadan alıyorum. Tığın başına doladım. Trabzan tığın arkasında ve ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Önden aldım. İkili trabzan yaptım. Ve arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Önden aldığımda trabzan tığın önünde kalıyor. Arkadan aldığımda trabzan tığın arkasında kalıyor. Sırasıyla devam ediyorum. Burada en son ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapmıştık ve burada toparlama işlemi yapmıştık. Şimdi ben burada aslında toparlama işlemi yaparken buradaki 5 trabzanı teke düşürmüş oldum. O yüzden bunu sırasıyla almıyorum. Bu 5 tane trabzanı tek olarak örüyorum. En son ön lastik yaptık. Buradan giriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine ikili trabzan üzerine ikili trabzan yapmıştık. Bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Diğer bir köşede yine göstereceğim. İşimiz artık kolay. Aşağıda bozuk bir yüzey yok. Sırasıyla trabzanları bir önden bir arkadan alarak örüyorum. Burada herhangi bir toparlanma yok. Trabzanın üzerinde görünmüyor. Öncekinde yaptığımda burada bir tane lastik diğerinin üzerine geliyordu. İkiye katladığımda en son bu şekilde baktığımda burada fazladan yaptığım trabzan diğer trabzanın üzerine biniyordu. O yüzden söktüm ve 5 tane yerde toparlama yaptım. Şimdi yine trabzanları bir önden bir arkadan alarak köşeye kadar gelelim. Orayı tekrar geçelim. Oradaki amacımız 5 tane trabzanı teke düşürmekti. Hem de oraya kavis vermekti. Orayı artık 5 trabzan olarak düşünmüyoruz. En son burada ikili trabzan örmüştüm. Onu da önden alarak örüyorum. Sonra burada 5 yerde toplama yapmıştık. 5 yere batmıştık. Oraya giriyorum. Ve
Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Söküp tekrar göstereyim. Tığın başına doladım. Bura bende iki yerde de arka lastik olarak denk geldi. Size önde denk gelebilir. Ön denk gelirse böyle alırsınız. Arka denk gelirse hepsini böyle alırsınız. Ben de arka lastik denk geldi. Hepsini aldım ve bir tane trabzan yaptım. Sonra sırasıyla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir kavis olmuş oldu. 5 tane toplama yeri çok güzel denk geldi. Buradaki düz yerde olduğu gibi tüm trabzanları görebiliyorum. Ön lastik, arka lastik, ön, arka, ön, arka, ön, arka. Diğerini yaptığımda üst üste binmişti. Sanki iki tane ön lastik ya da arka lastik yan yana duruyormuş gibi görünmüştü. Üst üste binmişti. Sonraki yaptığınızın düzgün olduğunu görünce zaten o sökmenizin şeyi hiç zorunuza gitmiyor. Zorluğu. Sıra sonuna kadar geliyorum. Diğer iki köşeyi de aynı şekilde yapalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Bir üst sırada yine lastik örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir tane trabzan kaldı. Onu da önden alıyorum. Burada sizde denk gelmediyse iki tane kalmış olabilir. İki tanesini de alsanız çok göze batmayacaktır. Denk gelmediyse öyle de yapabilirsiniz. Sıra sonunda en başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim ve kaydırmayla lastik sırasında bitirmiş oldum. Bir sonraki sırayı yine 3 tane zincirle başlıyorum. Artık işimiz kolay. Kaç sıra örersek örelim. Önde gördüğüm trabzanı önden alıp ikili trabzan yapıyorum. Arkada gördüğüm trabzanı arkadan giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Önde olanı önden aldım, ikili trabzan yaptım. Arkada olanı arkadan aldığım ikili trabzan yaptım. Önde olanı önden aldım. Arkada olanı arkadan aldım. Artık köşe herhangi bir şey kalmadı. Sırasıyla bir önden bir arkadan alarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada da değişen bir şey yok. Önceki sırada 5'ini birden almıştık zaten. Yine köşeye topladığım yere kadar geldim. Değişen bir şey yok. Orayı arka lastik olarak örmüştüm. Yine arka lastik olarak örüyorum. Bir sonrakini ön lastik olarak örüyorum. Siz de ön lastikse önden alıyorsunuz. Ben de arka lastikte arkadan aldım. Sırasıyla devam ediyorum. Bu şekilde kaç sıra istiyorsanız örebilirsiniz. Bir önden bir arkadan alarak sıra sonuna kadar geliyoruz. 3 zincirin tepesine kaydırıyoruz ve tekrar 3 zincir çekip önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyoruz. Siz kalınlığını ne kadar istiyorsanız, bu yakayı ne kadar kapatmak istiyorsanız o kadar lastik örebilirsiniz. Lastik kalınlığını buradaki gibi yapacağım. Burada da ikili trabzanın üzerine 4 sıra bir önden bir arkadan alarak lastik örmüştüm. Burada bir de yakayı toparlamak için bir sıra sık iğne geçmiştim. Buradaki süveterde bir sıra sık iğne geçmeyeceğim. Zaten küçük bir tığ numarası kullandım ve yakayı 5 yerde çok güzel toparladık. 5 tane trabzan tekte alarak çok güzel toparladık. O yüzden siz yine görüntüsüne bakın. Hoşunuza giderse bir sıra yine sık iğne geçersiniz. Yaptığımız haliyle hoşunuza giderse benim gibi sık iğne geçmeden sadece 4 sıra yaparak örgünüzü bitirebilirsiniz. Şimdi ben kaldığım yerden bir önden bir arkadan alarak 4 sırayı tamamlıyorum ve sıra sonunda düzgün bir bitiş yaparak artık yakamızı bitiriyoruz. İkili trabzan ördükten sonra üzerine 4 sıra bir önden bir arkadan alarak lastik ördüm. Katladığımızda da böyle çok düzgün güzel bir örgü halini aldı. 4. sıranın sonundayım. Artık 4 sıra sonunda ben ipimi koparıp düzgün bir bitiş yapacağım. Siz istediğiniz kalınlıkta örmeye devam edebilirsiniz. 3. zincirin içine kaydırırsınız. 3 zincir çeker. Tekrar önden ve arkadan alarak lastik örersiniz. Ben bir noktada artık lastiğimi bitiriyorum. İpi en son yeteri kadar bırakıp kesiyorum.
Daha küçük bir tığ numarası aldım. 2 milimle düzgün bir bitiş yapacağım. Düzgün bitişten kastım diğer örgülerde anlattığım gibi trabzanların, sık iğnelerin, zincirlerin V gibi görünen tepeleri var. Bu tepelerin iki kanadı var. Biri içte kalıyor, iç kanat, biri örgünün güzel yüzünde kalıyor, dış kanadı. Biz bu kanatları kullanarak, tepeleri kullanarak bir tane daha trabzan tepesi elde edeceğiz. En başta 3 tane zincir çekmiştik bir üst sıraya çıkmak için. O 3 zincire dokunmuyoruz. Sonraki yaptığımız, önden aldığımız trabzanın tepesine giriyoruz. 2 kanadı birden alıyorum. Tüm tepeyi aldım ve ipi örgünün arkasına çekiyorum. Burada da son yaptığımız trabzan var. Bunun iç kanadını alıyorum. Arka kanadını alıyorum. İpi aldım ve yine arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Artık ipimi gizleyebilirim. Burada ipi tekrar alıyorum. Bir tane zincirle buraya sabitliyorum. Yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Çok çekiştirmiyorum ki burada yaptığımız tepe daralmasın. Sonrasında artık ipi dışarıdan görünmeyecek uygun yerlerden geçirerek gizliyorum. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Artık yakayla işimiz bitmiş oldu. Son görüntüsü de bu şekilde. Kasma yapmayan, üst üste durmayan, marullanma yapmayan güzel bir yakamız olmuş oldu. Yakadan sonra bu anlattığım lastik kısmını ekliyorum videoya. Burada işimiz daha kolay, herhangi bir toplama yapmayacağız. Trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Birleşim yerlerine aldığı kadar 2 tane ya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve böylece bir sıra ikili trabzan sıramızı bitiriyoruz. Sonrasında bir önden bir arkadan alarak lastik örüyoruz. Lastiği anlattığım kısmı da ekliyorum şimdi. Ben 3 tane ipi hazırladım. Dördüncüyü sonrasında beraber hazırlayalım. Bedenden lastik geçmeden önce şunu da anlatmak istiyorum. Dediğim gibi istiyorsanız arkayı uzun yapabilirsiniz. Onun için de önü arkayı belirleyin. Hangisini arka taraf yapacaksanız, mesela bunu arka yapacaksanız, burada motifte üçlü gruplar kullandığım için öyle devam etmiştim. Burada da motiflerimizi trabzanlarla örmüştük. Kaç sıra istiyorsanız, ne kadar uzatmak istiyorsanız yine o kadar sıra sayısı kadar trabzan öreceksiniz. Ben diğer süveterde 6 sıra örmüştüm. Siz de istiyorsanız 5, 6, 7 sıra örüp arkasını önünden uzun yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi trabzan üzerine trabzan yapıyorsunuz. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz ve birleşme yerini 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Biz önün arkasını eşit yapacağız. O yüzden yine bir sıra ikili trabzan geçiyoruz. Siz de boyunu uzatacaksanız, uzatmak istiyorsanız arkayı uzatacaksınız. Uzattıktan sonra ikili trabzan geçeceksiniz. Süveterin ön arkası olmadığı için 3 zincir çekeceğimiz nokta yine görünmez bir yere denk gelsin istiyorum. O yüzden burada koltuk altından herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Yine tığa ilmek yapıyorum. 2,5 milim kullanıyorum. Tığın başına doladım. Ve buradan başlıyorum. Buradan koltuk altından istediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Tığın üzerinde 3 ilmek vardı. İkisini aldım. İkisini daha aldım. Ve ikili trabzanla başladım. Sonrasında yine trabzan üzerine trabzan yapacağım. Ve birleşme yerine 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçeceğim. Yakada yaptığımız işlemi aslında birebir burada da yapıyoruz. Ben sadece hatırlatma amacıyla burada göstermek istiyorum. İkili trabzan üzerine ikili trabzan yapıyoruz.
Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerinin bir sağına yaptım. Bir kendisine yaptım. Ve bir de soluna yaptım. Sonra köşeye bir tane ikili trabzan yaptım ve trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Aynı yakadaki işlemi devam ettiriyoruz. Burada köşeyi de göstermek istiyorum. Sonrasında zaten ikili trabzan geçeceğiz ve üzerine istediğimiz kadar lastik öreceğiz. Burada köşeye geldim. Köşede kavis verebilmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki gibi kavis verebilmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi birleşim yerlerini trabzanlarla geçelim. Köşelere 3 tane ikili trabzan yapalım ve yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Aynı şeylerle sizi de sıkmak istemiyorum. Burada bir sıra ikili trabzan yapalım. En son buradaki ilk trabzanın üzerine kaydıralım. 3 zincir çekelim. Bir önden bir arkadan alarak lastik örmeye başlayalım. Ben yine ikili trabzanın üzerine 4 sıra lastik öreceğim. Burada da herhangi bir sık iğne geçmemiştim. Buradaki süveterimiz gibi kenarlarda da lastik işlemimizi yapalım. Sonrasında beraber artık ip örme kısmına geçelim. Düzgün bitiş tekrar gösterebilmek için burada da en son ipimi kopardım. Yine yakada olduğu gibi ikili trabzanın üzerine 4 sıra lastik kısmı ördüm. Siz beden genişliğinize ulaşana kadar da örebilirsiniz. Düzgün bir bitiş için buradaki 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım trabzan var. Onun tepesini arkadan alıyorum. Arkadan girdim ve tepeyi aldım. İpi alıp örgünün arkasına çekiyorum. Burada da yaptığım son trabzan var. Onun arka kanadına giriyorum. Ve ipi tekrar tığın üzerine alarak örgünün arkasına çekiyorum. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Sonrasında yine ipimi gizliyorum. Burada bir zincirle sabitlemeyi unutmayalım. İpimiz sonra sökülmesin. Çekiştirmiyorum ki buradaki tepe daralmasın. Sonrasında ipimizi gizleyebiliriz. En son dışarıda kalan ipi de kestim. Artık dördüncü ipimizi de oluşturabiliriz. Buradaki gibi oluşturabiliriz. Süveterin boyunda 4 tane motif var. İplerimi tam ortaya yerleştiriyorum. Yani ikinci ve üçüncü motifin tam orta noktasına, buradaki birleşim yerinden tam orta noktaya yerleştiriyorum. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. Burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İpimi sonradan gizleyebilmek için biraz bıraktım. Buradaki ikinci ve üçüncü motifin birleşim yerinden tam ortadan yukarı çıkıyorum. Buradaki ön lastiğin tepesinden başlıyorum. Ön lastiğin tepesinden girdim. Bir tane sık iğne yaptım en başta. Onun üzerine ben 55 tane zincir çektim. Ben 25 santimlik ipler yaptım. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 25 santim için de 55 tane zincir çektim. Bu sayılar sizde değişebilir. Belki 60 zincirde ulaşırsınız. Belki 50 zincirde ulaşırsınız. Siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta olsun istiyorsanız o kadar zincir çekersiniz. Bir tane sık iğne ile başladım. Üzerine 55 tane
zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 55 tane zincir yapıp geliyorum. 55 tane zincir çektim. Zincir çektikten sonra örgüyü, zincirin yüzünü, ters yüzünü çeviriyorum. Arkada böyle kısa çizgileri var, görüyorsunuz. O kısa çizgilerin içine sık iğne yapacağız. Zincirin arkasını çevirdim. Arkada kısa çizgiler var. En son 55. zinciri bıraktım. 54'üncünün arkasından başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla arka çizgilere sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arka çizgilerine battığımızda aşağıdan ve yukarıdan aynı görünüm olmuş oluyor. Sırasıyla birinci zincire kadar arka çizgilere batarak sık iğne yapıyorum. İlla ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bildiğiniz başka örgü şekilleri varsa onunla da yan bağlarını yapabilirsiniz. Bağcıklarını yapabilirsiniz. Birinci zincirin kısa çizgisine de yaptım en son. Sonrasında buraya bağlantı yapabilmek için trabzanın tepesine geliyorum ve kaydırarak bitiriyorum. Buradaki ipi buraya sabitlemiş oldum. Sonrasında ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Burada artık ipi gizlemek istiyorum. İpi örgünün arkasına aldım. Burada iki ipi bağlıyorum. Sonrasında uygun yerlerden geçirerek ipimi gizleyebilirim. Artık bu süveterimizin son işlemi. En son artık ipimi de gizledim ve süveterle işimiz bitmiş oldu. Süveterin son hali bu şekilde. Herhangi bir düzleştirme yapmadık. Ütü değdirmiyoruz. Uzaktan buhar verebilirsiniz ütüyü değdirmeden. Buradaki ipleri mesela böyle el ütüsüyle düzleştirebilirsiniz. Elinizle düzleştirebilirsiniz. Diğer örgülerde de söylüyorum. Ben düzleştirmek için ne yapıyorum? Bu süveterden büyük minderlerim var. Onların arasına koyuyorum ve düzgün bir hale gelmiş oluyor. Fotoğraflarını çektim, artık işim bitti. Kaldıracağım zaman da düzgün bir şekilde katlıyorum. Bazanın altına ya da gardıroba koyuyorum. Sonrasında çıkardığımda, katlı şekilde çıkardığımda zaten düzgün şekilde ütülenmiş gibi görünüyor zaten. Süveterini düzleştirdiğim halde böyle ütü kullanmadım. Halı altına koyabilirsiniz çok uzun olmamak şartıyla, örgüyü ezmemek şartıyla. Benim gibi minderlerin altına koyabilirsiniz. Diğer videolarda minder diyorum ama aklınıza ne canlanıyor bilmiyorum. Minderden kastım bu neredeyse süveterden büyük. Biz de evlendiğimizde doğum olur, ölüm olur, insanların artık kanepeleri sığmadıklarında yere oturmaları için böyle minderler yaparlar. Bizim öyle fırsatımız olmadı. Çok fazla insan ağırlama fırsatımız olmadı evimizde. Biz de çocuklar yere düşmesin yataktan diye hep onların yanlarına koyduk bunları. Sonra da o işlevi de bitince artık ben örgülerde kullanmaya başladım. Sizin böyle minderleriniz yoksa dediğim gibi halı altına koyabilirsiniz çok fazla süre tutmamak şartıyla. Uzaktan buhar verebilirsiniz. Ütüyü değdirmeden uzaktan buhar verirseniz yine örgünün düzleşmesini sağlayacaktır, açılmasını sağlayacaktır. Ne olursa olsun ütü değdirmiyoruz. Süveterin genişliği lastik bölümüyle beraber 49 santim oldu. Boyu da 58 santim oldu. Bu yan bağlarını da 25 santimlik yapmıştık. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mankenin üzerine de kendi üzerimde de göstereceğim. Üzerimde nasıl durduğunu da görün. Ona göre siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Buradaki yandaki bağları ister sıkarsınız ister gevşetirsiniz. Kendi vücudunuza göre onu ayarlayabilirsiniz. Alize Cotton Gold ve Yarn Jeans ipler kullanmıştım. Buradaki çiçekte kullandığım renkli iplerden birer adet kullandım. Buradaki
açık krem ipimizden de 3 tane kullandım. Sırf lastiklere zaten bir taneden fazla gidiyor. O yüzden tümüne 3 tane açık krem renk kullandım. Siz daha büyük yapacaksanız ya da boyunu daha uzun yapacaksanız bu ip sayılarını artırmanız gerekiyor. Birinci bölümde anlatmıştım. Tekrar etmek istiyorum. Burada size verdiğim beden ölçü tablosuna göre sadece motiflerin ölçüsünü yaparsak yandaki lastikleri de eklediğimizde bedeniniz iyice genişlemiş olur. Biz burada bir bütün olarak baştan sona şekilde düşünüyoruz. 50 santim sizin bedeniniz, lastik dahil, yanlardaki lastikler dahil 50 santim olmalı. Onun için de motifleriniz mesela 11 santim yaparsınız. 11 çarpı 4 44, yanlardan da 3'er santimlik lastik yaparsınız ve 50'ye tamamlarsınız. Bedeninizi lastik dahil kendi bedeninize göre yapıyorsunuz. Ben 2,5 milim tığ kullandım. Siz motiflerinizi benimkinden büyük yapmak istiyorsanız tığ numaranızı büyütebilirsiniz ya da bir sıra daha trabzan sırası örebilirsiniz. Benimkiden küçük yapmak istiyorsanız da tığ numaranızı küçültebilirsiniz. Şimdi kendi üzerimde gösteriyorum. Mankenin üzerindeki görüntüsü de bu şekilde. 38-40 bedeni rahatça kullanabileceği, yanlardaki ipleri kullanarak bedenine göre ayarlayabileceği güzel bir süveter oldu. Birinci bölümde beden ayarlamayı anlatmıştım. Orada anlattığım gibi kendi üzerinize göre yapabilirsiniz. Yandan görünüşü de bu şekilde. Ben gömlek kullanmadığım için sırf bu örgüler için bir tane gömlek aldım. Siz elinizde olan daha güzel gömleklerle, başka kıyafetlerle kombinleyebilirsiniz tabii ki. Ben sadece fotoğraf çekmek için aldım. Arkasını da göstermek istiyorum. Önü arkası eşitti zaten, siz arkasını uzun da yapabilirsiniz. Gömlek olmadan da göstereceğim size. Sade haliyle de süveterimiz böyle görünüyor. Ben videoda net çıkabilmesi için bu renkleri kullandım. Siz istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Çok şık bir model. Diğer yaptığım süveterin fotoğraflarını da eklerim. Bunun fotoğraflarını da tek tek çeker yine videonun sonuna eklerim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine sizin bana gönderdiğiniz örgülerle, yapmak istediğiniz örgülerle anlatımlarıma devam edeceğim. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.